bu F1 hatasını nasıl gidereceğiz? Bunu anlatacağım. Şimdi buradan sonra yapacağımız çalışma çok önemli. Dikkatle takip edin. Ekran geldi. Direkt geçiş yapması lazım. Alın. F1 hatası olmadan direkt geçiş yaptı. Yeniden merhaba arkadaşlar. Proje çalışmamızın ikinci video içeriği olacak bu. Anakartımız çalışıyor. Herhangi bir kasaya bağlı olmadan. Masa üstüne de geldik. Şimdi anakartımızı bir yeniden başlatalım. BIOS'a direkt geçiş yapacağım. Ama önce bu gördüğünüz F1 hatası ile karşılaştık. Bu F1 hatasını nasıl gidereceğiz? Bunu anlatacağım. Şu anda bu anakartta orijinal BIOS yüklü. Biliyorsunuz daha önceki İbrahim Eviz'le yaptığımız çalışmada bu anakarttaki bu sorunları düzeltebilecek elektronik işlemler yapılmıştı. İbrahim Eviz tarafından. Daha sonra ben bir miktar daha düzenleme yapmıştım. Bu 18 pin çevirici aparatı yapmıştım. Şimdi buradan sonra yapacağımız çalışma çok önemli. Dikkatle takip edin. Biz bu F1 hatasını gidereceğiz. Yani anakart her açıldığında önümüze bu F1 hatası gelmeyecek. Bunu göstermeye çalışacağım. Bunu elektronik işlemler ile yapmıştık, başarmıştık, geçmiştik. Şimdi yazılım ile bu sorunu aşacağız. BIOS'a bir gidelim. F1'e basıyorum. Kapatalım anakartı. Kapattı. Güç kaynağını da kapatalım. Şimdi bu yapmış olduğum aparatı sökelim. Orijinal yazılım var şu anda bunda. EEPROM programlayıcı cihazımıza taktık bu aparatı. Görüyorsunuz. Hemen diğer işlemlere geçelim. Diğer bilgisayarımıza geçtik. Hemen EEPROM programlayıcı yazılımı açıyorum. USB'ye takıyorum. Algıladı. Bunu okumasını istiyorum. Bu işlem bayağı uzun sürecek. Çünkü 16 MB'lık bir BIOS. Şimdi bu BIOS çipindeki yazılımı kaydediyorum. Yedek backup klasörüne kaydettim. Şimdi geri çıkalım. Bu EEPROM çipten çekmiş olduğumuz BIOS dosyasını düzenleyeceğiz. Backup klasöründen alalım onu. Bu iki
CE70F66 modülünü buluyorum buradan. Bunu buradan siliyorum. Sil diyorum. Silindi. Bunu farklı kaydet diyorum. Kaydediyorum bunu. Buraya gelmesi lazım. Bunun uzantısını 1000 yapıyorum. Bunu kapatalım. Bir de bu yazılım ile aynı şekilde deneyelim. Aç diyorum. Yüklüyorum. Bu modülü arıyorum buradan. Bunu buldum. Bunu buradan sil diyorum. Bunu bu şekilde kaydedeceğim. Buna da dosya 1 diyelim. İkisi de aynı işleme tabi dosyalar. Tamamdır. Dikkat ettiyseniz yazılımlar Türkçe. Aynı şekilde bu da Türkçe. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz şu iki dosya aynı dosya aslında. Bu iki dosyanın iki dosyadan birini tekrardan EPROM'la yükleme yapalım. Aynı şekilde bu yazılım da Türkçe. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Yerli ve milli yazılım diyebiliriz biz bunlara. Tekrardan BIOS çipinin modelini görmesini sağlıyorum. Buradan sil diyorum. Modifiye ettiğimiz BIOS dosyasını seçiyorum. Buradan çipi programla diyorum. Evet. Bu işlem bayağı uzun sürüyor. Az önce F1 hataları olan ekran gelmişti karşımıza. Bakalım bu yükleme işlemi bitince tekrar F1 hataları gelecek mi? Evet. Başarılı şekilde işlem tamamlandı. BIOS çipini yani EPROM cihazını sökebiliriz. BIOS çipimiz hazır. Yazılım yüklendi. Şimdi
start verebiliriz. Anakartımızı açtık. Bakalım ekrana F1 hataları gelecek mi? Kontrol ediyoruz. Ekran geldi. Direkt geçiş yapması lazım. Kendini kapattı. Önce bir ön bellek yaptı. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben bir işe tamam demişsem bu iş bitmiştir. F1 hatası olmadan geçiş yapacak. Alın. F1 hatası olmadan direkt geçiş yaptı. Yani bu işi yazılım ile çözdük. Yani kısaca anlatmak gerekirse daha önceden yapmış olduğumuz elektronik işlemlere gerek kalmadı. Yazılım ile bu ekrana gelen F1 hatalarını çözmüş olduk. Zannediyorum bu F1 hatasını anakart üreticisi bile bile yerleştirdi. BIOS modülünün içine bunu yerleştirdi ki bu anakartı başka kasalarda kullanmayalım. Ekrana gelecek olan F1 hataları can sıkıcı olacaktır. Can sıkıcı olduğu için bu anakartları çöpe atıp ya da hurdaya ayırıp yeni bir anakart satın almamızı istedi diye düşünüyorum. Ama Allah'ın izniyle biz yeni bir anakart satın almayacağız. Diğer videoda bahsettiğim gibi bu anakartı dibine kadar kullanacağız. İnşallah. Bu işlem bu kadar. Anakartı kapatalım. Kapat diyorum. Evet, kapattı. Bu işlemi neden yaptım? BIOS üzerinde uygulama yaptığım işlem acaba anakartın diğer fonksiyonlarına zarar verebilir mi diye kontrol ettim. Görüyoruz ki hiçbir sorun algılamadık. Açalım tekrar. Start verdim. Bir de yeniden başlatma yapalım. Ekran geldi. Yine F1 hatası almadan geçiş yaptık Windows'a. Şimdi yeniden başlatalım. Direkt BIOS menüsüne gideyim. Geldi. Evet. Evet, yine F1 hatası almadan BIOS'a direkt geçiş yapabildik. Görüyorsunuz anakart sistem bilgilerinde herhangi bir değişiklik yok. Yine aynı. Kısaca yapmış olduğumuz uygulamanın hiçbir zararı olmadı anakarta. Sadece anakart üreticisinin bize getirdiği yani kullanıcıya getirdiği engelleri kaldırmış olduk. Ve bu anakartı herhangi bir kasada kullanılabilir hale getirdik. Kısaca bu anakartı artık dibine kadar kullanabiliriz. Yeri gelmişken söyleyeyim. Gördüğünüz aparat geçici olarak buraya takılmıştır. Daha sonra tüm işlemler bittiğinde bu BIOS çipi anakartın üzerine işlenecektir. Sırf sürekli sök tak yapmamak için bunu yaptım. Evet arkadaşlar, bu ikinci video çalışmamız başarıyla bitti. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Eğer destek verirseniz ben bu içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Benim herhangi bir dükkanım ya da işletmem yoktur arkadaşlar. Ben tüm bu çalışmaları kendi cebimden karşılamaktayım. Herhangi bir yerden sponsorluk ya da destek almamaktayım. Yani bu yapmış olduğum işlemlerin tüm maliyeti amiyane tabirle
bana giriyor arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim. Buradaki amacım sizlere fayda sağlamak, sizlerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek ya da farklı fikirler üretmenizi sağlamak. Tüm istediğim bu. Peki, şimdi sıra geldi 3. video hazırlığına diyelim. Bu anakarttaki tüm RAM slotlarını doldurmadık. Bunlar dolacak hepsi. Artı bu anakartta görüyorsunuz 3, 4 tane, 5 tane hatta PCI Express slotu var. Bu PCI Express slotları aynı zamanda NVMe SSD için çok uygun. Yani bunların herhangi birisine bu elimde gördüğünüz NVMe SSD adaptör ve katı hal sürücüsü ile birlikte bunu takabiliriz. Yani bu SATA bağlantılarını kullanmamıza gerek yok. Malum bu SATA bağlantıları en fazla 500 MB bölü saniye veri hızlarına sahip. Çünkü anakart donanım yapısı daha yüksek hızlara çıkmaya izin vermiyor. Anakart üzerindeki donanım modülü denetleme işlemi yaptığı için haliyle 500 MB'ın üzerine çıkamıyor. Bu SATA 2, SATA 3 de olsa fark etmiyor. Ama bu elimde gördüğünüz NVMe SSD sürücü yerine göre 3400, 3600 daha yüksek hızlara da çıkabiliyor. Yani bu SATA'nın nereden baksanız 6 katı kadar hızlara sahip. Peki bu kadar işlerle uğraştıktan sonra NVMe SSD desteği eklemeyelim mi bu anakarta? Bu olmaz. Bunu da yapalım. Yani anlayacağınız anakart 2025 model olsun. 2024 demiyorum. Çünkü 2025'e çok az bir ay kaldı. Anakartı 2025 model hale getirelim. Ve hiçbir kasa ya da bu anakarta ait diğer donanımlara ihtiyaç duymadan sıradan x79 chipset bir anakart gibi kullanabilelim. Ek olarak bu anakart ECC RAM'leri de desteklemekte. Yani şunu diyorum aslında. ECC RAM'ler piyasada çok. Birçoğu da kullanılmıyor. Daha ucuz. Mesela bu tek slot RAM 16 GB. Bu da 16 GB. Normalde masaüstü 16 GB RAM satın almaya kalksanız çok fazla para vermeniz gerekir. Bunu da hatırlatayım istedim. Bana öyle geliyor ki bu elimde gördüğünüz NVMe SSD ve tüm RAM slotlarını doldurarak dört dörtlük bir sistem elde edeceğiz gibi geliyor. Umarım başarırız. Diğer 3. videoyu bekleyin. Beni takip etmeye devam edin. Daha sonra bu çipi de yerleştireceğiz. Yani orijinal haline getireceğiz, lehimleyeceğiz, sabitleyeceğiz. Umarım bu video sizlere fayda sağlamıştır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.